Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok şık çeyizlik patik yapacağız. Ben patiğimde mürdüm ve pudra olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde. Çok şık, çok güzel, hoş bir model oldu hanımlar. Patiğimizin üst bölümü bu şekil. Kenarlarımız, tabanımız, bakın topuğumuz yine bu şekilde. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. Patiğimize topuk bölüğünden başlıyoruz. Topukta ve tabanda tamamen 2 şiş kullandım. Patiğimin şu kenar bölümlerini ve boğaz kısmını yaparken ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle 3 tane daha yedek şiş kullandım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara için uyumlu oldu. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler için sayıları da örerken sizlere vereceğim. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte patiğimizin topuk bölümünden başlayacağız. Kaç numara yapacak olursak yapalım. Başlangıç sayımız aynı hanımlar. Bu mürdüm rengi koyu renkli ipim ile 27 ilmek olarak başlayacağım patiğime. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde 27 ilmek atalım gelelim. Evet, 27 ilmeğimi attım. Hemen şu ucumuza bir düğüm atacağım. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bu ilk sırada bakın arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim gelelim. Evet, ilmeklerin tamamını ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde hanımlar artık topukta artırmalarımızı yapacağız. Bu sağ ve sol kenardan ajurlar şeklinde. Öncelikle bu sağ kenardayım. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir ilmek daha örüyorum. Yani 2 ilmek ördük. Şimdi buraya ipimi şişime doladım. Yani artırma yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Burada 2 ilmek artırma yapmış olduk. Bakın artırmaların ortasındaki bir düz ilmeğimiz, yani şu ilmeğimiz direk ilmek. Her defasında bu direk ilmeğin sağından ve solundan artırma yapacağız. Şimdi ilmeklerimi örüyorum düz olarak. Son 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sağ ve sol kenardan bu şekilde artırma yapıyoruz. Ön yüzde son 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın burada son 3 ilmeğim kaldı. Hemen burada da artırma yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Kenardaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmek burada artırdık. 2 ilmek burada artırdık. 4 ilmek artış oldu şu anda. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde artırma işlemi yok hanımlar. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Bu şekilde hepsini ters örüyoruz. Artırdığımız ilmekler dahil. Bu şekilde sıra sonuna kadar ters örelim gelelim. Evet, ters ördüm ilmeklerimi, geri dönüyorum. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Artırmalarımızı yapacağız. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanına 1, 2 ilmek ördüm. Bakın 2 ajurun ortasındaki direk ilmeğe kadar ördüm. Şimdi artırmalarımızı bu direk ilmeğin sağından ve solundan yapıyoruz. Bakın tekrar artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Yeniden artırmamı yapıyorum. Şimdi diğer taraftaki ajurların ortasındaki düz ilmeğime kadar ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Diğer tarafta da yine artırmamı yapacağım. Her sırada ilmek sayısı da 4'er artacak. Bu şekilde devam ediyorum. Diğer direk ilmeğime kadar buraları normal düz örüyorum. Bakın buradaki 2 ajurun ortasındaki bakın bir düz ilmeğime kadar geldim. Hemen buraya artırma yapıyorum. Ortadaki bir düz ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde hanımlar ikinci ajurumuzu da yapmış olduk. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Tekrar geri döneceğiz. Ön yüzde yine bu direk ilmeğimizin bakın ajurların ortasındaki birer ilmeğin etrafından ajurlarımızı yapacağız. Burada bakın ikinci ajurumuzu da yaptık. Burada toplamda 5 tane ajur olacak hanımlar. Bu şekilde bu bölümde 5 ajur olana kadar sağda ve solda bakın şu ikinci ajurlarımızı açtık zaten buraya. Burada toplam 5 sıra ajur olana kadar patiğimizin bu bölümünü artırmalarımızı yapalım, ardından buluşalım.
Evet hanımlar, bu bölümde toplamda 5 tane ajurum olana kadar artırmalarımı yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Böylece ilmek sayımız da 47 oldu. Artık ajurlarımızı yapmayacağız. Haroşa öreceğiz hanımlar. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Örmeden aldım. Tekrar ilmeklerimi düz örüyorum. Böylece bir diş haroşamız oluyor. Bu şekilde. Bakın hanımlar. Ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa yani düz örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bakın ön yüze bir diş haroşamız düştü hanımlar. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Yine ön yüzde düz, arka yüzde düz öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3, son kez tekrar edeceğiz. 4. Bu bölümde toplamda 4 diş yani 4 sıra haroşamız olana kadar örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 4 diş haroşamı bu şekilde ördüm geldim. Şimdi şu taban kesimini yapacağız. Bakın topuktaki kesimlerimizi yapacağız. Toplam 47 ilmeğimiz var. Tabanımıza yani topuk bölümüne 13 ilmek ayıracağız. 47'den 13'ü çıkartınca geriye 34 ilmeğim kalıyor. 34 ilmeği de iki yana paylaştırınca yanlara 17 ilmek düşüyor. Öncelikle burada da haroşaya devam edeceğim. İlk 17 ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kenardaki ilk 17 ilmeğimizi ördük. Tabanımız 13 ilmek demiştim. 13 ilmek ile kesimler yapacağız. 12 ilmek öreceğim. Şimdi 13. de kesim yapacağım. Şimdi yine sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Burada hanımlar 16 ilmek kaldı çünkü birini kestik. Kesimden sonra geri döndüm. Bu tabanda ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Tekrardan 12 ilmek öreceğim. 13. de kesim yapacağım. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. 13. de yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra yine geri döndüm. Taban böyle örülecek hanımlar. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 12 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. de kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız 13 ilmek olarak bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki şuralardaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte kesimimizi tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, kesimlerimi yaptım geldim. Şişimde sadece tabanda kullandığım 13 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 13 ilmek ile bakın 13 ilmek hatta artırmalar yapacağız. Şu bölümü öreceğiz hanımlar. Şimdi burada yapacağımız işlem şu. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada artırma yapacağım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmekten hemen sonra ipimi parmağıma dolayarak buraya bir ilmek attım. İlk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece burada 15 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada hanımlar kalan ilmeklerimi normal haroşa örüyorum. Arka yüzde artırma yapmıyorum. Evet, burada 15 ilmek ile bir diş haroşa ördük. Şimdi bir kez daha artırma yapacağız. Taban 17 ilmek olacak. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Tekrar hemen artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Böylece 17 ilmeğimiz olacak. Bakın son 2 ilmek kaldı. Artırıyorum.
Kalan 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar geri döndüm. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını haroşa örüyorum. Böylece 17 ilmeğimiz oldu hanımlar. Artık 17 ilmek olarak örmeye devam edeceğiz. Bu bölümde ilk diş haroşamızda 15 ilmek artırmıştık. İkinci de 17 diş. Bu ilk 2 diş haroşanın yerini şöyle bir belli edeceğim hanımlar. Şöyle bir işaretleyici takayım buraya. İp falan, iğne falan da takabilirsiniz. Şöyle taban kesimini bitirdikten sonra buraya 2 diş haroşamızı ördük. Şöyle bir iğnemi takıyorum. İşaretimi. Şöyle kalsın bu. Artık artırma yapmayacağız hanımlar. Tabanımızı 17 ilmek olarak öreceğiz. 2 diş haroşa olmuştu. Buraya toplamda ben 19 diş haroşa yaptım. Yani 17 diş daha haroşa öreceğim. Şimdi patiğin büyüklüğü burada belirlenecek hanımlar. Siz 40-41 numara yapmak istiyorsanız buraya toplamda 19 diş değil de 23 diş haroşa örebilirsiniz. Yani benden 4 diş haroşa fazla örebilirsiniz. Ben 35-36 numara yapacağım diyenler varsa da benden 4 diş haroşa eksik yapabilirsiniz. Yani 15 sıra haroşa olarak burayı örebilirsiniz. Patiğin boyutu burada belirleniyor. Büyüklüğü ya da küçüklüğü, taban sayısı belirliyor. Şimdi ben buraya toplamda bakın 2 diş haroşamı ördüm. 17 diş sıra haroşa daha örüp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, buraya toplamda 19 sıra haroşamı ördüm geldim. Artık bu işareti de çekiyorum. Şimdi yapacağımız işlem şu: burun kesimlerini gerçekleştireceğim. Öncelikle ön yüzdeyim. Bakın kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra öndeki 2 ilmeğimin ikisini bir keserek ördüm. Şimdi son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da kesimimi yapacağım. Bakın son 4 ilmeğim var. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi ördüm. Böylece 15 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde kesim yapmıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerin tamamını haroşa örüyorum. Kesme işlemini sadece ön yüzde yapacağız. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım, yine ikinci ilmeğimi ördüm. Hemen öndeki 2 ilmeğimi yine kesiyorum. Şimdi son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 4 ilmeğimi öndeki ikisini keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. 13 ilmeğimiz kaldı. Tekrar geri döndüm. Yine arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Yine kesimimi yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 4 ilmek kaldı. Öndeki 2'yi kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi ördüm. Şimdi de 11 ilmeğimiz kaldı. Arka yüzde yine bu 11 ilmeğimi haroşa öreceğim. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Son kez kesimimizi yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Öndeki 2'yi kesiyorum. Tekrar son 4 ilmek kalana kadar örüyorum. Buradaki 2 ilmeğimi de kestim ve kalan 2 ilmeğimi ördüm. Şimdi 9 ilmeğimiz kaldı hanımlar. Şimdi tekrar geri döneceğim. Arka yüzde bu 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 9 ilmek kalana kadar kestik. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndüm. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Patiğimizin şu kenar bölümlerini yapacağız. Videonun başında yedek şiş kullanacağız dediğim yer burasıydı. Yedek şişlerimi yanıma koydum. Öncelikle yine ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bu 9 ilmeğimi yine düz olarak öreceğim. Hemen şu kenar bölümlerinden ilmekler çıkaracağız şişimize. Bakın elime bir şiş, diğer şişime aldım. Misinalı şiş kullananlar aynı şişe ilmek çıkartmaya devam edecekler. Sırasıyla hemen şuralardaki kenar ilmek yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Bakın sırasıyla bu şekilde. 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ilmekler çıkaracağız. Şu başlangıç ipimiz var. Bakın hemen şurada.
Topuğun üstünde. Ben bu ucundan bu kısma kadar toplamda 33 ilmek çıkarttım. Sizler tabandaki haroşa sayısını fazla yaptıysanız ilmek sayınız benimkinden fazla olacaktır. Tabandaki ilmek haroşa sayısını az yaptıysanız ilmek sayınız benimkinden az olacaktır. Dediğim gibi ben bu kısımdan bu kısma bu sayılarda 33 ilmek çıkarttım. Şimdi şu uca kadar ilmeklerimizi çıkartalım, gelelim. Evet, 33 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Bakın şu kenarımıza geldim. Şu tepe bölümden de bakın başlangıç yerlerimize geldik. Buradan da yine ilmekler çıkaracağız. Bakın başlangıç yerlerinde yine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle bakın şu birinci ilmeğim, şu ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, 4, 5, 6, bu şekilde buradan da yine ilmekleri çıkaracağız. Diğer bakın şu başlangıç ucuna kadar, şuraya kadar. Bu başlangıç ucuna kadar bakın şu topuğun bittiği yerden itibaren şuraya kadar ben toplamda 24 ilmek çıkarttım. Buradan da yine 24 ilmek çıkartıp gelelim. Evet, bu kısımdan da 24 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi diğer şişimi alıyorum. Şu kenardan da ilmekler çıkaracağız. Ben karşıdan toplamda 33 ilmek çıkartmıştım. Buradan da 33 ilmek çıkartacağım. Sırasıyla şu kenar ilmek yerlerine girerek şuralardaki ilmeğin iki kanadına birden girerek buralardan da yine ilmeklerimi çıkartıyorum. Şu birinci ilmeğim, bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeklerimi çıkartıyorum. Şöyle. Burada da 6 ilmeğimiz oldu. Şu uca kadar 33 ilmeğimi çıkaracağım. Sizler karşı tarafa kaç ilmek çıkarttıysanız burada da aynı sayıda ilmeğinizin olması gerekiyor. Şu burun kısmına kadar, şu uca kadar ilmeklerimizi çıkartalım, gelelim. Evet, 33 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Bakın şu burun kısmı, şurası başlangıç yerimiz oluyor. Bir sıra ilmek çıkarttık. Şimdi ilmeklerimizi ters öreceğiz. İlk sırada ilmek çıkartmıştık. Bu sırada ilmeklerimizi ters öreceğiz. Yine haroşa düşecek. Aynı yöne haroşa ördüğümüz zamanlarda bakın artık aynı yöne öreceğiz. Bir sıra düz, bir sıra ters örünce bir diş haroşa düşüyor. Aynı yöne haroşa bu şekilde yapılacak. Bakın. İlk şişimdeki ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi diğer kenarımıza geçtik. Yine buradaki ilmeklerimizi de sırasıyla ters olarak öreceğiz. Şimdi önce buradaki şişimizi, sonra arkadaki, sonra diğer kenardaki şişimizi şu burun kısmına kadar ters örelim, gelelim. Evet, bakın burun kısmına kadar ilmeklerimi ters ördüm. Böylece kenar bölümünde bir diş haroşamız oluştu. Şimdi bir diş haroşa daha öreceğiz. Bunun için de ilmeklerimizi bu defa düz örüyoruz. Bakın yine burun kısmındayım. Başlangıç yerimiz burası. İlmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bakın ilk şişimizi ördüm. Şimdi şu diğer 3 şişteki ilmeklerimizi de şu başladığımız yere kadar düz örelim, gelelim. Evet, düz ördüm, geldim. Tekrardan bakın şu burun kısmındayım. Bu sıramızda da ters öreceğim. Böylece bir diş haroşamızı tamamlamış olacağız buraya. Yani toplamda 2 diş haroşa olacak hanımlar. İlkini yapmıştık. Bu ikinci diş haroşamız. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ters ördüm. Diğer 3 şişteki ilmeklerimizi de şu başlangıç yerine kadar ters örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, burun kısmına kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi pudra ipimiz ile aradaki desenlerimizi yapacağız. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burun kısmındayım, modelimizi kuracağız. Şöyle pudra ipimi aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bu şekilde bir ilmek düz ördüm. Hemen şu pudra ipimin ucunu diğer mürdüm renk ipime düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye desenimizi kuruyoruz hanımlar şimdi. İlk ilmeğimi örmeden almıştım. Bir tane pudra ördüm. Bakın yine bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek pudra ile düz örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım. İpin ucunu da gizleyerek getirdim. Bir ilmek pudra ile düz örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek örüyorum. Bakın bir ilmek örmeden aldım. Aynı işleme devam edeceğiz hanımlar. Bir ilmek örmeden almıştım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Şimdi şu aynı şekilde şu ilk başladığımız yere kadar, burun kısmına kadar modelimizi tamamlayalım, gelelim. Evet, burun kısmına kadar modelimi oluşturdum. Şimdi tekrardan ilk şişe geldik. Başlangıç yerine geldik. Burada da yine bu koyu renkli ilmeklerimi örmeden alıyorum. Pudra ilmeklerimi bu defa ters örüyorum. Koyu renk ilmeklerimi örmeden alıyorum.
pudra ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın görüntümüz şu. Pudraları ters örüyorum. Bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeklerimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde. Modelimizin ikinci sırasını böyle tamamlayacağız. Şu ilk başladığımız yere kadar modelimizi tamamlayıp gelelim. Evet, burun kısmına kadar modelimi oluşturdum hanımlar. Şimdi pudra ipimi bırakıyorum. Tekrar koyu renk ipimi aldım. Bir diş haroşa öreceğiz yine. İlmeklerimin tamamını haroşada ilk sıra düz olarak öreceğim. Bu şekilde. İlmeklerimizi düz öreceğiz. Şimdi diğer 3 şişteki ilmekleri de şu başlangıç yerine kadar düz örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi düz ördüm. Tekrardan başlangıç yerimizdeyiz. Bu sıramızda da haroşa düşmesi için ilmeklerimizi bu defa ters öreceğiz. Bu şekilde bir sıra düz bir sıra ters örüyoruz. Bir diş haroşamız düşüyor hanımlar. Bu şekilde bakın. Şimdi diğer 3 şişimizi de ters örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi de buraya bir diş haroşamızı da bu pudra ipimizle yapacağız. Bir sıra düz bir sıra ters ilmekleri öreceğiz. Hemen ilk ilmeğimi ördükten sonra artık bu bölümde, kenar bölümde bu koyu renk ipimizi kullanmayacağız. Bu ipimi keseceğim. Ucunu pudra ipimi hemen düğümlüyorum. Patiğimizin bu bölümünde artık üst bölümünde pudra ipimiz ile modele devam edeceğim. Şöyle diğer ipimi çekiyorum. Şimdi hanımlar yine bir diş haroşamızı bu açık renkli ipimiz ile öreceğiz. Bir sıra düz öreceğiz. Ardından bu ilmeklerimizi bir sıra ters öreceğiz. Böylece bir diş haroşamız düşecek. Şöyle bakın. Şimdi diğer 3 dişimizi düz örelim. Sonraki sırada da ilmeklerimizi bu başlangıçtan itibaren ters örelim. Buraya bir diş haroşamızı yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, buraya bir diş haroşamı pudra ipim ile ördüm geldim. Şimdi patiğimizin şu üst bölümünü yapacağız. Şu ortadaki modelimizin de tabanını başlatacağız. Burada 9 ilmek var. 15 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan ikişer ilmek keserek kesim yaptığımız ilmeği ortaya ekleyeceğiz. Öncelikle bu kenardaki ilk 2 ilmeğim haroşamı yine düz ördüm. Modelim için şuraya tam ortaya 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Burada modelimizin zeminini oluşturduk. Yanında 2 ilmeğim var. Bunu da yine haroşa yani düz örüyorum. Hemen sağ kenardan 2 ilmek örerek ikisini bir keserek kesim yaptığım ilmeğimi de ortaya ekledim. Şimdi geri dönüyorum. Burada 10 ilmeğimiz oldu. Yine burada ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağım. Hemen yanındaki 2 haroşamı örüyorum. Modelimin 5 ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. 3, 4, 5. Yanındaki 2 haroşamı düz ördüm. Ve hemen şu kenardan 2 ilmek kesiyorum. Bunu da ortaya ekledim. Ortada 10 ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu yanlardaki haroşalı ilmek sayımız da artacak. Bakın ilk 3 ilmeğimi ördüm. Ortadaki 5 düz ilmeğime geldim. Modelimi kuracağım. Yapacağım işlem şu. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru keseceğim. İlk ilmeğimin önüne getirdim. İkisini bir keserek örüyorum ve ipimi şişime doladım. Ortaya bir düz ilmek ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Modelin birinci sırası bu şekildeydi. Modelimizi kurduk. Yanındaki 3 ilmek haroşamı düz örüyorum. Şimdi hemen şu kenardan 2 ilmek keserek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Bu kesim yaptığımız ortaya eklediğimiz ilmekleri haroşa öreceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3 ve 4 ilmek haroşam, bunları düz ördüm. Arka yüzde modelin ikinci sırası. Bu 5 ilmeğimi arka yüzde yine ters olarak örüyorum. 5 ilmeğimi ters ördüm. Yanındaki 3 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Ve tekrar hemen diğer şişimden 2 ilmek keserek bunu da ortaya ekledim. Ortada hanımlar 13 ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Modelde 3. sıramızı yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki haroşalarımı ördüm. Bakın ortadaki 5 düz ilmeğime geldim. Modelde 3. sırada ilmek 5 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yanındaki 4 haroşamı da örüyorum. Tekrardan
Yan şişimden 2 ilmeği keserek öreceğim. Bunu da ortaya ekleyeceğim. Ortada 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu yanlardaki haroşalarımız haroşa örülüyor. Modelimizin 5 ilmeği arka yüzde 4. sıramız. Ters olarak örüyorum 5 ilmeğimi. Şişimde kalan 4 ilmeğimi yine düz ördüm. Son kez hemen yan taraftan 2 ilmek keserek öreceğim. Bunu da ortaya ekledim. Böylece orta şişimde 15 ilmeğim oldu. Bakın sayalım birlikte. 5, 10, 15. Artık 15 ilmek olarak bu ilmeklerimiz örülecek hanımlar. 14 ilmeği öreceğiz. 15'te kesim yapacağız. 4 sıradan oluşan modelimizde ilk modelimiz bitti. Şimdi ikinci modelimizi de kuracağız. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındaki ikinci, üçüncü, 4 ve 5 ilmek haroşamı düz ördüm. Şimdi aynı modeli tekrar kuracağım. İlk 2 düz ilmeğim var. Sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Hemen burada haroşalarımız var. Burada ilk 14 ilmeğimi örüyorum. Bakın şişimde son bir kalana kadar ördüm. 15. ilmeği örerken hemen kenardan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 15 ilmek üzerinden bu şekilde devam edeceğiz. Kesimden sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4 ve 5 haroşamı düz ördüm. Arka yüzde modelde ikinci sıramız. İlmeklerimizi ters örüyoruz 5 ilmeğimizi. Tekrardan burada son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın şişimde son bir ilmek kaldı. Bunu örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Yine kesimden sonra geri dönüyorum. Ön yüzde modelde 3. sıramız oluyor. Yine ilk ilmeğimi aldım. Kenardaki haroşalarımı düz örüyorum. Modelimizin 3. sırasında ortadaki 5 ilmeğimi yine düz örüyorum. Şimdi buradaki yandaki haroşalarımı yine örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bu 15. ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Kesimden sonra yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenardaki 5 haroşamızı ördükten sonra modelimizin 4. sırasında 5 ilmeğimizi yine ters örüyoruz. Diğer ilmeklerim haroşa. Son bir ilmek kalana kadar ördüm ve sonuncu ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Kesimden sonra yine geri döneceğiz. Hanımlar, aynı işleme devam edeceğiz. 4 sıradan oluşan ajurlu modelimizi bu sıramızda tekrar kuracağız. Her seferinde de 14 ilmek öreceğiz. 15. de kesimimizi yapacağız. Ve biz bu kesme işlemine hanımlar şu şişimizde, bakın şu arka şişten bahsetmiyorum. Şu yanlardaki şişimizde şu kenarlarda 9'ar ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şurada da 9 ilmek kalacak. Bu kenarda da 9 ilmek kalacak. Her 4 sırada bir aynı modeli de tekrar edeceğiz bu şekilde. Hanımlar, eğer ki sizin yanlardaki ilmek sayınız fazlaysa yine hiç önemli değil. Tekrar bu kenarda 9 ilmek kalana kadar öreceksiniz. İlmek sayınız azsa da yine fark etmiyor. Hani benimkinden daha az yaptıysanız yanlardaki ilmek sayınız azdır. Yine fark etmiyor. Yine burada 9'ar ilmek kalacak. İlmek sayınız kaç olursa olsun. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu üst bölümünü de tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet, yanlarda 9'ar ilmeğim kalana kadar patiğimin bu üst bölümünü ördüm ve geldim hanımlar. Şimdi patiğimizin bu boğaz kısmını yapacağız. Burada yine koyu renkli ipimi kullanacağım desenimizi yapabilmek için. Öncelikle hanımlar desenimize başlayacağız. Şu ilk şişimden, ön yüzden başlıyorum. Bu ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi koyu renk ipimi kullanıyorum. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, hemen şu ipimin ucunu da hanımlar düğümleyeceğim. Pudra ipime, patiğimiz sökülmesin diye. Buraya şöyle 3 ilmek düz örüyorum. Bir tane pudra ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan 3 ilmek düz örüyorum. Bir pudra örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Bir pudra örmeden alıyorum. 3 ilmek öreceğim. Bakın yan taraftan da devam ediyorum. Hemen diğer şişimle şöyle devam edeyim. Şu 3. ilmeğim. Bir pudra örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Bir pudra örmeden alıyorum. Bu şekilde modelin
ilk sırasını oluşturacağız. Şu ilk başladığımız yere kadar şu diğer 2 şişteki ilmekleri de bu başlangıç yerine kadar aynı şekil örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi bakın yine başlangıç yerindeyim. Bu sıramızda da yine pudraları örmeden alacağım. Bu defa bu koyu renkli ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Yine pudralarımı örmeden alıyorum. Bu mürdüm rengi ilmeklerimi ters örüyorum. Pudrayı örmeden alıyorum. Mürdümlerimi ters örüyorum. Bu şekilde. Desenimiz şöyle. Diğer 3 şişimize de aynı işlemi yapalım gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Bu sıramızda da şöyle pudra ipimi kullanacağım hanımlar. Yapacağım işlem şu. İlk 2 ilmeğimi düz örüyorum. 3 koyu renkli ilmeğim vardı. Tam ortadakini örmeden alıyorum. Devamında 3 ilmek pudra öreceğim. Ortadaki koyu renk ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 pudrayı düz örüyorum. Bir tane mürdüm ilmeğimi örmeden aldım. Modelimize böyle devam edeceğiz bu sıramızda. Bakın. Ortadaki bir koyu renk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Bu sıramızda da pudra ilmeklerimi ters örüyorum. Ve yine koyu renkli ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Pudraları ters örüyorum. Koyu renk ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde. Bakın desenimiz bu. Diğer 3 şişi de örelim. Şu başlangıç yerinde buluşalım. Evet. Şimdi modelimizde bu sıramızı tamamladık. Bir diğer sıramıza geçeceğiz. Yine mürdüm rengi ipimi aldım. İlk ilmeğimi pudra ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek mürdüm ipimle düz örüyorum. Bir pudra örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir pudra örmeden aldım. 3 ilmek örüyorum. Bir pudra örmeden aldım. Tekrar 3 ilmek mürdüm ipim ile öreceğim. Desenimiz şöyle. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet hanımlar, tekrardan ilk şişime geldim. Bu sıramızda da tekrar bu pudraları örmeyeceğiz. Bu mürdüm rengi ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bir sıra düz, bir sıra ters örüyoruz. Haroşa görüntüsü oluyor böylece. Bakın mürdümlerimi ters örüyorum. Pudralarımı örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde. Bakın modelimizi oluşturduk. Diğer 3 şişimizi de aynı şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Deseni tamamladık. Şimdi ilmeklerimizin tamamını bu pudra ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Bu aşamada hanımlar artık şu koyu renk ipimizi de kesip ucunu arkaya düğümleyebiliriz. Desenimiz bitti. Şimdi ilmeklerimizi pudra rengi ipimiz ile düz örüyoruz. Bakın buradakileri ördüm. Diğer 3 şişi de yine düz örelim. Başlangıç yerinde buluşalım. Evet hanımlar, tekrardan ilk şişime geldim. Bu sıramızda da yine bütün ilmeklerimizi haroşa yani ters öreceğiz. Artık bakın bu koyu renkli ipimi de kestim, ucunu arkaya düğümledim. Bu son sıramız oluyor. Bu şekilde ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde ters örelim gelelim. Evet hanımlar, tekrar ilk şişime geldim. Artık örgü bölümünü tamamladık. İlmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak kesme işlemini yapıyorum. Çok sıkarak kesmiyorum. Orta halli esnek bir kesim olması gerekiyor. Ayağımız rahat girsin diye. Bu şekilde ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Patiğimizin son aşaması bu şekilde. Evet, buradaki ilmeklerimizi kestik. Şimdi diğer şişlerdeki ilmeklerimizi de keseceğiz. İlmeklerimizin tamamını aynı şekil keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim. Şimdi burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye şu dibine ucuna batarak bakın şuraya. İlmeğimi buraya sabitliyorum. Burayı düzledim. Hatta ilmeği yarım almışım. Şöyle düzelteyim tekrar. Şöyle. Ucuna 2 tane de zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Hemen bu ipimin ucunu gizleyeceğim.
Şöyle arka ilmek aralarına girerek tekrar zincir tekniğiyle düğümleyerek ipimin ucunu gizliyorum. Patiğimiz bu kadardı hanımlar. Bir de şurada da ipim vardı. Hemen başlangıç ipimizin ucu kalmıştı. Bunu da yine şu aralara girerek şu şekilde tekrardan gizliyorum. Bakın bu şekilde gizliyorum. Böyle düğüm tekniğiyle sıkılayarak gizliyorum. Daha sağlam oluyor bu şekil. Evet. Patiğimiz hanımlar görüntü itibariyle bakın. Şöyle hemen düzelteyim. Görüntü itibariyle modelimiz şöyle haroşa örgü olduğu için bakın gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Çok şık görüntüsü var. Oldukça da kullanışlı. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok hoş, çeyiz için çok uygun bir model oldu hanımlar. Sizler patiğinizi dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Her renge çok yakışacaktır. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. İşte modelimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Çok şık, çok zarif bir duruşu var. Arkadan duruşu. Tabanımız, topuğumuz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.